Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hoisting nedir ve usestreak nedir konularını inceleyeceğiz. Hoisting'den aslında daha önce bahsetmiştik bir önceki videoda. Kısaca hatırlatalım. Execution context oluşturulmaya başlandığı zaman bir variable object oluşturuluyor. Execution context oluşturulurken bir variable object oluşturuluyor ve bu variable object'in içerisine bizim değişkenlerimiz yazılıyor. Fakat değerleri undefined olarak verilir. Ancak execution context oluşturulma işlemi tamamlandıktan sonra ve kodlarımız JavaScript motoru tarafından çalıştırılacağı zaman bu JavaScript motoru kodlarımızı bir kez daha okuyor ve ardından undefined olarak değer verdiği değişkenlerin hepsinin gerçek değerlerini atıyor. Bu atamasını yapıyor. Birkaç örnekle görelim nasıl olduğunu. Buraya bir değişken oluşturalım. Öncelikle değişkeni tanımlamasını yapmadan konsola yazdıralım. Daha sonra değişken tanımının yapılmış halini, yani değerinin verilmiş halini görelim. Şurası 21. satır. Yani bizim değişkenimizin undefined olarak görüldüğü yer. Tam burada variable object içerisine undefined olarak setleniyor. Daha sonra tüm her şey bittikten sonra değişkenimizin değeri 1 olarak setleniyor JavaScript motoru tarafından. Fonksiyonlarda da benzer bir durum var ama burada named veya anonim fonksiyonlar biraz farklı oluyor. Öncelikle anonim fonksiyonu görelim. Bir fonksiyon oluşturalım. Pardon, named fonksiyonu görelim. myFN1 diyelim buna. Console log myFN1. Fonksiyonu oluşturmadan önce ve sonraki halini konsolda göreceğiz. Her ikisi de aslında bize fonksiyonun kendisini veriyor. Burada bu fonksiyonlar için hoisting söz konusu değil. Named fonksiyonlar için. Ancak ben bir fonksiyonu, bir değişkeni atadığımda yukarıdaki count değişkeni gibi bu da yine hoisting işlemine tabi tutulacak. myFN2 diyelim. Function. Bu bir anonim fonksiyondur arkadaşlar. Şimdi aynı konsol işlemlerini de buna yapalım. Hatta şuralara yorum satırı yapalım ki kafa karışmasın. Evet, burada değişken olduğu için ilk önce undefined atandı. Ardından fonksiyonun, daha doğrusu değişkenin değeri burada yazıldı. Burada tabii tıkladığım zaman fonksiyonun içeriğine gitmeye çalışıyor. O yüzden böyle oluyor. Değişken atadığımız için bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi useString konusuna bir bakalım. Öncelikle useString ile ilgili birkaç şey söylemem gerekiyor. Ne olduğunu biraz anlatalım. Özensiz ve hatalı kod yazmamızı veya dikkatsizce kod yazmamızı engellemek için kullanılan bir şeydir. Ve daha güvenli kod yazarız. Genel olarak strict modda useString yaptığımızda strict modda neler değişiyor? Bir kere JavaScript motorlarının optimizasyon yapması daha kolay olur ve dolayısıyla da kodlarımız daha hızlı çalışır ve büyük oranda hatalı kod yazmamızın önüne geçer. Runtime'daki bu ufak tefek imla hataları, işte dikkatsizce yaptığımız hataların runtime'da oluşmasının önüne geçer. Bu tür hatalar yapmaz. JavaScript'in dosyasının tamamına da uygulayabiliriz bunu, useString'i ya da fonksiyona, sadece bir fonksiyon içerisinde de uygulayabiliriz. Ama block scope'larda çalışmaz. Block scope neydi arkadaşlar? Şunlardı. Bunun içerisinde useString çalışmıyor ancak fonksiyon ve globalde çalışır. Bunun dışında class'lar
Default olarak useString ile gelirler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Nasıl kullanıyoruz? useString yazıyoruz. Ama bunu yazmadan önce useString olmadan neler yapabiliyoruz? Şöyle bir count figure diyelim ve refresh ettiğimizde sayfayı herhangi bir mesaj falan göremiyoruz. Ancak useString dediğimizde bize böyle bir değişken, yani referans error veriyor. Böyle bir değişken olmadığı için. Çünkü bunun var ile tanımlamasını yapmadık arkadaşlar. Zaten doğru bir kullanım değil. Dedim ya, bazı dikkatsizliklerimizden dolayı ya da bir ufak tefek bilgi eksikliklerinden dolayı yapılan hataların önüne geçmek içindir useString. Yani varla kullanmamız gerekiyor. Bunu yazmayı unuttuğumuz zaman bize bu hatayı veriyor. Ama strict modda değilsek herhangi bir hata mesajı almıyoruz. Ya da JavaScript içerisinde bazı anahtar kelimeler var. Örneğin undefined, hepimizin kullandığı şeyler. Buna mesela herhangi bir atama yaptığımda yine hiçbir hatayla karşılaşmıyorum. Ancak strict dediğimizde, yani strict modda Windows'un böyle bir property'si olduğunu ve kullanamayacağımı belirtiyor. Yani bu reserved bir anahtar kelime. O yüzden bunu kullanamıyorum. Mesela fonksiyonlarda bunlar çok bilinen şeyler arkadaşlar. Ama ne yazık ki herkes tarafından anlatılan şeyler değil. Duplicate parametre adı kullandığımız zaman yanlışlıkla bunu yapabiliriz. Dikkatsizlikle herhangi bir hata almıyoruz. Bu arada bu strict mod da diğeri ne diye soracak olursanız, o da sloppy mod oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada yine duplicate parameter name hatasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Fonksiyon içerisinde nasıl kullanırız? Öncelikle şu parametrelerimizi silelim. Fonksiyonumuzun içerisine useString ekleyelim. Ne demiştik? Mesela bir değişkeni var ile oluşturmazsak useString kullandığımızda hata verir demiştik. Ancak useString bizim dosyamızın ya da scriptimizin içerisinde olmasına rağmen hiçbir hatayla karşılaşmadık. Çünkü bu useString sadece fonksiyonu etkiler. Şimdi refresh edelim. Yine bir hatayla karşılaşmadık. Bunun sebebi aslında yüz yüze olsaydık size sormak isterdim. Çalıştırdığım zaman hatayla karşılaşıyorum. Neden böyle olduğunu aslında cevabı sizden almak isterdim ama ben anlatayım. Ne demiştik bir önceki videomuzda? İki tür şey var. Execution context var. Birisi global, birisi function. Function execution context'i anlatırken demiştim ki fonksiyonlar çağrıldığında, yani ya da çalıştırıldığında execution kontekstleri oluşturulur. JavaScript motoru fonksiyon çağrıldığında ya da çalıştırıldığında bu kontekstleri oluşturuyor. Yani bu fonksiyonların içerisi global execution konteksti herhangi bir şekilde ele alınmıyor. Ancak çalıştırıldığı zaman bunlar, fonksiyonlar, execution kontekstleri oluşturuluyor ve hata alıyoruz arkadaşlar. Ufaktan kod yazmaya da başladık zaten. Bu konularla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abonelik ve beğenilerinizi beklerim. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.